Bir motor düşünün, içini açtığınızda bakır tel sargı görmüyorsunuz. Onun yerine üst üste dizilmiş ince yeşil kartlar var ve bu kartlar tel gibi akım taşıyor. Asıl çarpıcı nokta şu: bu tasarım klasik motorların titreşim, mekanik ses ve verim dalgalanması gibi kronik sorunlarını iyileştirmeye çalışmıyor. Doğrudan kaynağına hedef alıyor. Peki aynı güçte bir motoru tel yerine kartla yapıp hem daha sessiz hem daha verimli hale getirmek gerçekten mümkün mü? Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün Printed Circuit Board motor, yani kısaca PCB motor denen motor dünyasının en tuhaf ama en ciddi adaylarından birini masaya yatıracağız. Üstelik sadece güzel fikir diye değil, nerede mantıklı, nerede duvara tosluyor, hangi sayı ne demek, hepsini netleştirerek. Video boyunca aklınızda tek bir soru kalmasını istiyorum. Bu teknoloji bir gösteri numarası mı, yoksa sanayinin elektrik faturasını sessizce aşağı çekecek gerçek bir hamle mi? Şimdi en temelden başlayalım. Ama yüzeyde oyalanmayalım. Çünkü burada mesele motorun dönmesi değil. Dönerken enerjinin nerede, nasıl ve ne pahasına kaybolduğunu tek tek ortaya çıkarmak. Klasik bir elektrik motorunu açtığınızda iki ana parça görürsünüz. Dönmeyen kısım stator, dönen kısım rotor. Statorun görevi manyetik alan üretmek, rotorun görevi de o alanla etkileşip tork üretmek. Tork dediğimiz şey, gündelik hayatta bir anahtarla sıkılan somunu düşünün. Somunu çevirmek için uyguladığınız döndürme kuvveti. İşte motorun tekerleğe verdiği döndürme etkisi de tork. Klasik tasarımda statorun üzerinde bakır tel sargılar vardır. Tel, diş gibi çıkıntılı bir metal gövdeye sarılır. O metal genelde çeliktir ve bir amacı vardır: manyetik alanı yönlendirip yoğunlaştırmak. Ama bu metal parça aynı zamanda motorun bazı dertlerinin de kaynağıdır. PCB motor burada "ben bu oyunu başka türlü oynayacağım" diyor. Tel sargı yerine bildiğiniz elektronik cihazlardaki devre kart üretim mantığıyla bakırı kartın katmanlarına iz olarak işliyor. Yani bobin telden değil, kartın üzerinde çizilmiş bir yol gibi. Bu sayede stator düz bir disk haline geliyor. Tel yumağı yok, dişli demir paket yok. Daha ince, daha farklı bir geometri. Bu düz disk zorunlu olarak motorun tipini de değiştiriyor. Klasik motorların çoğu radial flux, yani manyetik akının yarıçap boyunca aktığı tasarımlardır. Rotor bir silindir gibi. Stator onu çevreler. PCB stator düz olunca bu form zorlaşıyor. Onun yerine axial flux, yani pankek motor diye de anılan disk çalışan mimari doğal seçenek haline geliyor. Axial flux ne demek? Manyetik alanın yönü motorun ekseni boyunca iki disk yüz yüze durur. Aradaki boşlukta alan kurulur. Rotor diskleri bu alanla tork üretir. Bu geometri doğru tasarlanırsa aynı hacimde yüksek tork ve yüksek güç yoğunluğu potansiyeli taşıyabilir. Ama burada dikkat: PCB motorun hikayesi en yüksek performans iddiasından ziyade en kontrollü kayıp yönetimi tarafında parlıyor. Burada ana örnek olarak Infinitum öne çıkıyor. Şirket motor mimarisini Aircore, yani statorunda manyetik alanı yönlendiren çelik çekirdek bulunmayan demirsiz bir yapı üzerine kuruyor. Demirsiz çekirdek ne demek? Statorun içinde manyetik alanı yoğunlaştıran klasik çelik paket yok. O zaman akıllara manyetik alan zayıflamaz mı diye soru geliyor haklı olarak. Zayıflayan taraf olabilir ama karşılığında iki büyük bela ortadan kalkıyor: cogging ve iron loss. Cogging, Türkçe'de en anlaşılır haliyle takırtılı dönme hissi diye düşünebilirsiniz. Bir mıknatısı demir bir yüzeye yaklaştırdığınızda çekilir ya, işte klasik motorda rotor üzerindeki sürekli mıknatıslar statordaki çelik dişleri gördükçe ona doğru çekilmek ister. Rotorun dönüşü pürüzsüz değildir. Mıknatıslar çelik dişleri gördükçe yakalanır, araya boşluk girince gevşer. Bu dur kalk hissi torkun sabit akmak yerine küçük darbeler halinde üretilmesine yol açar. Bu etkiye torque ripple denir ve sonucu nettir: titreşim artar, ses yükselir, hassas hız kontrolü zorlaşır. Çelik sanıldığı gibi masum değildir. Manyetik alan her turda onu zorla hizalar, bir sonraki anda bu hizayı bozar. Bu bitmeyen manyetik çekiş bırakış döngüsü enerji verime değil, kaçınılmaz biçimde ısı harcar. Mühendislikte buna histeresiz kaybı denir. Motor çalışırken görünmeyen ama faturada hissedilen kayıp tam olarak budur. Üstelik değişken manyetik alan
çeliğin içinde kontrolsüz girdap akımları doğurur. Bu akımlar tork üretmez, yalnızca ısı üretir ve verimi görünmeden aşağı çeker. Demiri çıkarınca bunların önemli kısmı kesilir. Infinitum'un iddiası şu: demirsiz stator ile daha pürüzsüz, daha sessiz, daha sabit verim elde edilebilir. Ayrıca geniş yük aralığında verim daha düz kalır. IEEE Spectrum analizine göre demiri statordan çıkarmak sadece bir tasarım tercihi değil, doğrudan kayıp mekanizmalarını hedef alan bir hamle. Manyetik alanın çeliği sürekli zorlamasından doğan kayıplar ve girdap akımları ortadan kalktığında motor verimi dar bir noktaya sıkışmıyor, %25'ten %100 yüke kadar geniş bir aralıkta yüksek seviyede korunabiliyor. Şimdi tamam güzel de tel yerine kart koymak verimi nasıl arttırıyor kısmına gelelim. Çünkü asıl mühendislik numarası burada saklı. Klasik tel sargıda telin kesiti sabittir. Bir yer ince bir yer kalın yapamazsınız. Oysa PCB'de bakır izleri istediğiniz yerde genişletip daraltabilirsiniz. Direnç dediğimiz şey en basit haliyle elektrik akımına karşı gösterilen zorluk. Bir hortumdan su geçirirken hortum daraldığında akış zorlaşır ya. Elektrik içinde iletken kesiti daraldığında zorlanma artar, ısı yükselir. PCB'de bobinin farklı bölgelerinin kesiti değiştirilebildiği için akımın en kritik geçtiği noktalarda direnç düşürmek, bağlantı bölgelerinde kayıpları azaltmak, hatta bobin boyunca manyetik akıyı daha dengeli dağıtmak mümkün hale gelir. Bu iş göz kararı yapılmaz. Burada simülasyon devreye girer. Simülasyon dediğimiz şey motor daha üretilmeden bilgisayarda sanal bir kopyasının çalıştırılmasıdır. Peki bu neden önemli? Çünkü bobin geometrisi değiştikçe alan çizgileri, akım yoğunluğu, ısı haritası değişir. Yanlış bir çizgi doğru malzemeyi bile kötü motor yapar. Bu yüzden PCB motor şirketleri genelde kendi optimizasyon yazılımlarında geliştirir. Çünkü sahadaki verim farkı çoğu zaman milimetre düzeyinde geometri kararlarında yatar. Buraya kadar tablo parlak ama gerçek dünyada her parlak fikrin bir duvara çarpması noktası vardır. Isı. Bakır ısınır. Bu kaçınılmaz. Copper losses yani bakır kayıpları. Akım geçtikçe oluşan Joule ısısıdır. Klasik motorda telin ısısı çevresindeki metal gövdeye daha kolay akar. Metal ısıyı taşır, dışarı atarsınız. PCB statorda ise devre kartı malzemesi metale göre ısıyı daha zor iletir. Bu yüksek güçte soğutma darboğazı demektir. Asıl kırılma noktası ısı yönetimidir. PCB malzemesi ısıyı yavaş ilettiğinde yüksek akım uzun süre taşınamaz. Sıcaklık tırmanır ve motorun güvenli güç sınırı erkenden belirlenir. Bu noktada Infinitum'un yaklaşımı netleşiyor. Doğrudan soğutma. Elektriksel olarak iletken olmayan bir sıvı. Çoğunlukla yağ bazlı bir soğutucu stator yüzeyine doğrudan temas edecek şekilde kontrollü biçimde dolaştırılıyor. Mekanik mantık basit ama etkili. Soğutucu içi boş motor milinden sisteme giriyor. Rotor döndükçe merkez kaç etkisiyle dışarı doğru yayılıyor ve stator yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplıyor. Böylece sıvı sıcak bakır yolların üzerinden akarken ısıyı doğrudan bünyesine alıyor ve alttan geri toplanarak kapalı bir devre oluşturuyor. Bu yaklaşım axial flux makinelerde mil içinden yağ dolaştırarak merkez kaç destekli akış oluşturma prensibiyle örtüşür. Literatürde dönmenin sağladığı doğal akışla ısı transferinin belirgin biçimde artırılabildiği yöntemler açıkça tarif edilir. Burada önemli bir nüans var. Bu çözüm mümkün demek her koşulda kolay demek değil. Yağ devresi, sızdırmazlık, bakım, filtreleme, pompa, akış kanalları bunlar birer mühendislik kalemi. Ama doğru yapıldığında PCB motorun en büyük handikapı olan ısı çekişini ciddi ölçüde rahatlatabilir. Şimdi gelelim verim artışı meselesine. Infinitum'un motor ile sürücüyü birlikte ele alan yaklaşımında geleneksel kalıcı mıknatıslı motorlara kıyasla yaklaşık %7 seviyesinde bir verim artışı raporlanıyor. Ancak bu tür karşılaştırmaların sağlıklı okunabilmesi için iki kritik nokta gözden kaçırılmamalı. Birincisi, karşılaştırılan motorların ait olduğu sınıf ve kullanılan verim standardı. İkincisi ise ölçümlerin hangi yük ve hangi hız noktalarında alındı. Bu nedenle %7'lik fark tek başına evrensel bir sonuç gibi değerlendirilmemeli. Bununla birlikte demir kaynaklı kayıpların azaltılması ve tork dalgalanmasının bastırılması, belirli yük aralıklarında
verim eğrisinin yukarı taşınmasını sağlar. Bu da elektrik motorları teorisiyle birebir örtüşen bir sonuçtur. Yük aralığında verimin korunması vurgusu ise pratikte özellikle önemlidir. Çünkü fanlar, pompalar, HVAC yani ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri sabit bir çalışma noktasında değil, gün boyunca değişen yük koşullarında çalışır. Eğri ne kadar düşse işletme o kadar rahat eder. Infinitum'un ürün verilerinde Aircore EC Frame 18 için belirtilen güç aralığı 7,5-10 HP yani yaklaşık 5,6 ile 7,46 kW seviyesinde. Sistem ağırlığı ise yaklaşık 43,6 kilogram. Bu rakamlar önemli bir ayrımı net biçimde ortaya koyuyor. Bu motorların doğal sahnesi otomotiv değil, endüstriyel uygulamalar. Çünkü otomotiv dünyasında güç yoğunluğu bambaşka bir ölçekte değerlendirilir. Kilogram başına 5-10 kW gibi değerler referans alınır. Burada ise yaklaşık 7,5 kW'lık bir motorun 40 kilogramın üzerinde olması tasarımın önceliğinin ham performans değil, süreklilik, verim ve kararlılık olduğunu açıkça gösterir. Bu fark bir eksiklik değil, bilinçli bir mühendislik tercihidir. Bu kötü demek değil, hedef farklı demek. Endüstride motor maraton koşar, sprint atmak zorunda değildir. Asıl mesele elektrik faturası, duruş süresi ve bakım. Zaten bu yüzden toplam sahip olma maliyeti kavramı devreye giriyor. Bir motoru satın aldığınız para çoğu endüstriyel kullanımda hikayenin küçük kısmı. Asıl büyük parça yıllar boyunca çektiği elektrik. ABB'nin 2024 tarihli bir analizinde örnek bir yüksek verimli motor senaryosunda toplam maliyetin yaklaşık %97'sinin elektrik tüketiminden geldiği, satın alma ve bakımın çok daha küçük yüzdeler olduğu açıkça ifade ediliyor. Burada durup altını çizmek gerekiyor. PCB motorun gerçek etkisi tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Gün boyunca hiç durmadan çalışan bir fan motorunu düşünün. Verimi %90'dan %93'e çıktığında fark ilk bakışta önemsiz gibi durur. Oysa bu küçük artış saatler günlere, günler yıllara yayıldığında sessizce birikir ve sonunda elektrik faturasında gözle görülür bir düşüşe dönüşür. Endüstride asıl kazanç işte bu görünmez ama sürekli farkta gizlidir. Verim artışı tek başına tabloyu tamamlamaz. Daha düşük titreşim ve daha az ısı çoğu zaman daha uzun bir hizmet ömrünün kapısını aralar. Bu noktada Infinitum'un üçüncü taraf testlere dayandırdığı geleneksel tasarımlara kıyasla daha yüksek güvenilirlik iddiası dikkat çekiyor. Ancak bu tür sonuçlar test koşullarına güçlü biçimde bağlıdır ve kamuya açık hakemli çalışmalarla doğrulanmadığı sürece kesin bir hüküm olarak değil, raporlanmış bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. Buna rağmen iddianın dayandığı mühendislik mantığı tutarlıdır. Klasik tel sargılarda ısınma ve soğuma döngüleri telin sürekli genleşip büzülmesine yol açar. Zamanla yalıtım tabakası aşınabilir ve kısa devre riski doğar. PCB yapısında ise bakır ile kart malzemesinin genleşme davranışları daha uyumludur. Bu da mekanik sürtünmeden kaynaklanan yıpranmayı azaltabilir. Bu durum kesin olarak 10 kat anlamına gelmez. Ancak arıza mekanizmasının değiştiğini ve bazı risklerin yapısal olarak düşürülebildiğini söylemek mümkündür. Şimdi burada çoğu kişinin kafasını karıştıran bir ayrım var. Motor demirsizse mi daha iyi, demirliyse mi daha iyi? Bu bir inanç meselesi değil, uygulama meselesi. Demirli motorlar manyetik akıyı yoğunlaştırdığı için yüksek torkta ve yüksek güçte avantajlı olabilir. Demirsiz motorlar ise demir kayıplarını azaltıp çok pürüzsüz dönme sağlayabilir. Yani biri diğerini her yerde yenmez. PCB motorun demirsiz yaklaşımı özellikle sessizlik ve düşük dalgalanma isteyen uygulamalarda değerli. Bobin geometrisini serbestçe şekillendirme imkanı klasik tel sargının ben buyum dediği yerde mühendisliğe gerçek bir oyun alanı açar. Ancak bu özgürlüğün bir bedeli vardır. PCB üzerindeki bakır izler ince kaldıkça taşınabilecek akım miktarı doğal olarak sınırlanır. Bu sınır yüksek tork talep edilen uygulamalarda kendini hemen belli eder ve neden otomotiv motoru gibi hissettirmiyor sorusunun cevabını verir. Otomotiv motorları çok kısa sürede çok yüksek akım darbeleri ve yüksek tork üretmek üzere tasarlanır. Bu yüzden ısı yönetimi adeta sürekli bir mücadeledir. PCB statorda ısıyı yeterince hızlı uzaklaştırmak zorlaştığında ulaşılabilecek güç seviyesi daha erken bir noktada tavan yapar.
Bu nedenle bu mimarinin doğal eşleşmesi elektrikli otomobil değil. Fanlar, pompalar ve benzeri endüstriyel sürücülerdir. Asıl çarpıcı gerçek de burada ortaya çıkar. Çoğumuz teknoloji deyince otomobili düşünürüz. Oysa dünyanın elektrik tüketiminin büyük bölümü gösterişli sistemlerde değil, görünmez yapılarda harcanır. Fabrikalarda, binalarda, havalandırmalarda, pompalar ve kompresörlerde. Bu yüzden bir motorun yalnızca biraz daha verimli olması bir otomobilin daha hızlı ivmelenmesinden çok daha büyük bir ekonomik etki yaratabilir. Bu durumu net biçimde ortaya koyan kavram TCO'dur. Yani toplam sahip olma maliyeti. Endüstriyel kullanıcı için motorun satış fiyatı ne sorusu elbette önemlidir. Ancak asıl belirleyici olan bu motorun ömrü boyunca ne kadar elektrik tüketeceğidir. Elektrik maliyetinin toplam içinde %97'lere kadar çıkabildiği senaryolarda verimdeki birkaç puanlık fark bile yatırım kararını kökten değiştirebilir. Şimdi bir adım daha derine inelim. PCB motorlarda bobinler neden düz ve tek tip çizilmez? Neden farklı geometriler kullanılır? Bunun nedeni basit ama kritik bir gerçekte yatıyor. Manyetik alan bobinin şekline bakarak karar verir. Hangi noktada ne kadar kuvvet üreteceğini alan çizgilerinin bobin üzerinden nasıl geçtiği belirler. Bu nedenle bazı bobin izleri romboidal biçimde tasarlanır. Romboidal kareye benzeyen ancak kenarları birbirine dik olmayan baklava dilimini andıran bir geometridir. Bu eğiklik estetik için değil, bobinin rotor mıknatıslarına olan mesafesini dengelemek ve manyetik alanın stator üzerinde daha eşit dağılmasını sağlamak içindir. Sonuçta akım daha verimli kullanılır, tork tüketimi daha düzgün hale gelir. Buradaki hedef iki tanedir. Bakır kayıplarını düşürmek ve üretilen torku mümkün olduğunca doğrusal hale getirmek. Bu doğrusal tork pratikte daha az titreşim, daha düşük gürültü ve çok daha kararlı bir çalışma anlamına gelir. Buradan kontrol tarafına geçmek gerekir. Çünkü bir motorun verimi yalnızca donanımın marifeti değildir. Motoru besleyen güç elektroniği yani drive bu tablonun diğer yarısını oluşturur. Akım doğru fazla, doğru zamanda ve doğru biçimde verildiğinde motor potansiyelini gösterir. Aksi halde en iyi tasarlanmış motor bile gereksiz ısı üretmeye başlar. Bu yüzden verim değerlendirmelerinde motor ile sürücünün birlikte ele alınması daha anlamlıdır. PCB motorlar tel sargının üretimden gelen sınırlarını kırar. Demirsiz stator yapısıyla klasik kayıpların önemli bir bölümünü devre dışı bırakır. Buna karşılık ısıyı uzaklaştırma zorluğu nedeniyle yüksek güç yoğunluğunu hedeflemez. Strateji farklıdır. Uzun saatler boyunca çalışan, dur kalk yapmayan, elektriği sessizce tüketen sistemlere odaklanır. Bu fark anlaşıldığında konu soyut olmaktan çıkar ve çok somut bir soruya dönüşür. Günlük hayatta motorlar nerede çalışıyor ve ne kadar elektrik harcıyor? Bir binayı düşünün. Fanlar, pompalar, sirkülasyon motorları. Göze çarpmazlar, sesleri bastırılmıştır ama faturadaki etkileri büyüktür. PCB motorların asıl hedefi tam olarak bu görünmez yüklerdir. Endüstriyel uygulamalarda alan kazancı, daha düşük ağırlık ve verimin öne çıkması da bu yüzden tesadüf değildir. Bu mimari performans şovundan çok süreklilik ve tasarruf üzerine kuruludur. Ve bütün tabloyu üst üste koyduğumuzda ortaya çıkan sonuç çok berrak. PCB motor fikri bir gösteri değil, doğru yerde kullanıldığında ciddi bir verim stratejisidir. Demirsiz stator yaklaşımıyla Kognick ve demir kaynaklı kayıplar bastırılır, bobin geometrisinin özgürleşmesi optimizasyon alanı açar ancak ısı yönetimi güç yoğunluğunun doğal sınırını çizer. Bu yüzden bu mimari otomotivden önce elektriği sessizce tüketen endüstriyel dünyada anlam kazanır. Eğer bu tarz gerçekten işe yarayan teknolojileri mühendisliğin diliyle net ve abartısız biçimde dinlemeyi seviyorsanız kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bu içeriğin devamı için doğrudan destek olur. Yorumlarda da şunu yazın. Sizce PCB motorlar önce hangi endüstride yaygınlaşır? Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Burada mesele trend kovalamak değil, gerçeği net görmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.